MİT'in tek bir kurşun atmadan Gazze'den çıkardığı Filistin kökenli Alman aileyi duydunuz mu? Duyanların detaylar öğrenebileceği, duymayanların gerçekten de şaşıracağı bu olaya az sonra birlikte bakacağız. Ama durun, öncesinde küçük bir uyarı. İstihbarat operasyonları diziler ya da filmlerdeki gibi gerçekleşmez. Havada uçan, sürekli ateş eden ya da telsiz kapatıp operasyon bölgesine gidenlere sahada rastlayamazsınız. Çünkü burası en ufak bir hatanızda bedelini canınızla ödeyebileceğiniz bir yer. İşler ters giderken yönetmen çıkıp "kestik" diye bağırmaz. İşte bu videoda MİT'in gerçek saha ajanlarının, yani görünmez kahramanların son operasyonlarından birine göz atacağız. Hazırsanız ve YouTube kanalımıza abone olduysanız hadi başlayalım. Benim adım Bond. James Bond. Çok tanıdık bir replik değil mi? Ve bu cümleyi duyar duymaz hepimizin aklına benzer görüntüler geliyor. Üzerine tam oturan pahalı takım elbisesi, gözlerin üzerinde olduğu spor arabası ve onca zorluğa rağmen günün sonunda mutlaka zafere ulaşan bir ajan portresi. Her ne kadar hayaller böyle olsa da gerçekler pek de bu sahnelere benzemiyor. Biz de hayalleri bırakıp biraz gerçeklerden bahsedelim. Bir istihbarat operasyonunda silah patlıyorsa orada gerçekten ama gerçekten işlerin hiç istenildiği gibi gitmediğine emin olabilirsiniz. Bu nedenle başta MİT olmak üzere istihbarat kurumlarında en temel yaklaşımlardan biri dikkat çekmeden sanki her şey zaten olması gerektiği gibi ilerliyormuş hissini sahaya yansıtabilmektir. Zaten istihbarat kelimesinin İngilizce'deki kullanımına baktığınızda meseleyi biraz daha net anlamış olursunuz. Türkçe'de istihbarat, Arapça istihbar kökünden türetilmiş olup yeni öğrenilen bilgi anlamına gelir. Ancak İngilizce'de intelligence olarak ifade edilen kavramsa bizim istihbarattan ne anlamamız gerektiğine dair de önemli bir pencere açar. Kimi makalelere göre bu kelimenin karşılığı olarak kabul edilebilecek 70'in üzerinde sözcük var. Ve bunların temel ortak noktası istihbaratın akıl yürütme, plan yapma, problem çözme, soyut düşünme, karmaşık düşünceleri kavrama, çabuk öğrenme, tecrübelerden ders çıkarmayla ilgili zihinsel bir süreç olduğunu ortaya koyuyor. Bu videoda konumuz istihbarat terminolojisi değil. Sadece küçük bir ısınma turu atmak istedik. Şimdi asıl meselemize. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Gazze'deki film gibi operasyonuna gelebiliriz. Gazze. Neredeyse 5 aydır her gün amansız bir şekilde vurulan kadim şehir. İsrail'in Demir Kılıç operasyonunu başlatmasıyla Gazze bir çıkmaz sokak halini aldı. Artık oraya girmek de çıkmak da mümkün değildi. İlk günden itibaren ülkelerin en büyük önceliği kendi vatandaşlarını oradan bir an önce tahliye edebilmek oldu. Kimileri bunu başardı, kimileri eline yüzüne bulaştırdı, kimileri de başka ülkelerin devreye girmesiyle vatandaşlarını oradan çıkarabildi. Bugünkü videomuzun başrolünde ilk günlerden bu yana bölgeden çıkmak isteyen ama bunu bir türlü başaramayan Basyuni ailesi. Önce aile üyelerini biraz tanıyıp sonra operasyonun detaylarına geçelim. Her şey NASA'da füze mühendisliği ekibinde direktör olarak görev yapan Loay El-Basyuni'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla başladı. Loay, anne ve babası Gazze şeridinde kalan bir çocuktu. Ailesi de kendisi de Filistin kökenli Alman vatandaşıydı. Her ne kadar süreç Loay'in sosyal medya paylaşımlarıyla başladı desek de bu işin görünen kısmı. Çünkü Loay, anne ve babası için yardım çağrısında bulunmadan önce de ciddi bir çaba sarf etmiş. Neler yaptığına, kapısını çaldığı büyük ülkelerden ne yanıt aldığına geleceğiz. Ama önce aileyi tanımaya devam edelim. Anne Alya El-Basyuni. Kronik rahatsızlığı var ve uzun yıllardır eşiyle birlikte Gazze şeridinde hayatını sürdürüyor. Baba Muhammed El-Basyuni ise bir doktor. 2008'de emekli olduktan sonra muayenehanesini kapatmış. Aile Gazze şeridi içerisinde yer alan Han Yunus'ta yaşıyor. Hani aralıksız bir şekilde vurulan ve hastanelerinde bile İsrail askerleri ve istihbarat çalışanları dolanan, uluslararası savaş hukukunun neredeyse tüm değerlerinin ayaklar altına alındığı Han Yunus. İşte burası füzelerle adeta haritadan silinmeye çalışıldığında Baba Basyuni ailesini ve çevresinde sağ kalanları alıp yıllar önce kapısına kilit vurduğu Gazze'deki muayenehanesine kaçmış. O günden sonrasını siz de tahmin edebiliyorsunuz. Ama biz yine de anne Basyuni'nin orayla ilgili ben ne desem emin olun daha fazlası yaşanıyor cümlesini size aktarmış olalım. Şimdi bir soluklanıp genel bir soru soralım. Dünyanın en önemli kuruluşlarından biri olan NASA'da kritik bir alanda birim sorumlusu olarak çalışıyorsunuz.
Anne ve babanız ölümün her an kol gezdiği Gazze'de. Ayrıca siz yasal olarak başka bir ülkenin vatandaşısınız. Ne yapardınız? Aynı şeyleri düşünüyoruz. Önce çalıştığınız Amerika'nın tüm yetkililerine ulaşıp derdinizi anlatırdınız, değil mi? Ne de olsa İsrail'in sözünü dinleyebileceği belki de tek ülke onlar. Oğul Basyoni de böyle yaptı. Ancak nereye başvurduysa kapı duvar oldu. Kimse ona dönüş bile yapmadı. Basyoni ailesinin Almanya vatandaşı olduğundan bahsetmiştik. Anne ve babasını bir an önce Gazze'den çıkarmak isteyen oğul Basyoni bu nedenle Alman yetkililerin kapısını çaldı. Alman hükümeti, istihbaratı, insani yardım kuruluşları. Kimseden tek bir dönüş olmadı. Peki haberlerde adını duyduğumuz Birleşmiş Milletler, Kızılaç ya da Yeryüzü Doktorları gibi kuruluşlar bir şey yapamaz mıydı? NASA çalışanı Basyoni bunları da denedi ancak bir arpa boyu yol gidemedi. Sonra oğul Basyoni Türkiye'nin kapısını çaldı. Belki umudu azdı ama yine de denemek istedi. Hepimiz anne babamız için elimizden gelen tüm imkanları sonuna kadar zorlamak istemez miyiz? O da zorladı ve işte MIT'in güvene yolculuk operasyonu böyle başladı. İstihbarat operasyonlarında detayların ortaya saçılması pek istenmez. Çünkü o yöntem başka bir operasyonda da kullanılabilir. Gerçi en iyi istihbarat operasyonu hiç duymadığınız operasyondur düsturuyla hareket edilen bir ortamda eldeki kısıtlı bilginin de kıymetini bilmek gerek. Hadi gelin elimizdeki bilgilerin üzerinden geçelim. MIT'in operasyon başlattığını, anne ve baba Basyoni'nin bir ambulansla Gazze'den çıkıp Mısır sınırındaki Refah kapısına getirilmek istendiğini biliyoruz. Bu ambulans tek değil, 5 araçlık bir konvoy var. Anne Basyoni'nin söylediğine göre sadece yaralılar değil, aynı zamanda 9 Gazze'li yetim de var ambulanslarda. İşte bu konvoyu İsrail göz göre göre vurdu. Ambulansların vurulması suç değil mi diye soruyorsunuz, değil mi? Eğer güçlüyseniz küresel hukuk, insan hakları ya da yaptırımlar size işlemez. Maalesef dünyanın düzeni bu. İsrail her türlü savaş suçunu işlerken ambulansları da pas geçmiyor. Onları da dünyanın gözüne baka baka vuruyor. Bir istihbarat operasyonunda en istenmeyecek şeylerden biri yaşanıyor. Ambulans konvoyu vurulunca Basyoni çifti de hafif şekilde yaralanıyor ve aile Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne götürülüyor. Bu planlamada olmayan ve huzur kaçıran bir sürpriz. Şifa Hastanesi savaşın en başından bu yana İsrail askerlerinin ve casuslarının cirit attığı bir yer olarak biliniyor. Bu süreçte Gazze'de iletişimin neredeyse sıfır olduğunu unutmamak gerekiyor. Ancak MIT pes etmiyor. Belli ki yeni gelişmelere göre operasyonda bazı değişiklikler yapılıyor. Bizim bazı değişiklikler dediğimiz sürecin ardında nasıl bir uğraş yattığını düşünsenize. Hedefi havadan gözetleyemezsiniz. Çünkü İsrail'in tüm gücüyle var olduğu bir bölgede operasyon icra ediyorsunuz. Hastanenin dört bir yanı İsrailli ajanlarla dolu. Dışarısı tanklar ve askerlerden geçilmiyor. Bir şekilde oradan çıkarmak istediğiniz Alman yaşlı çifte dair bilgi edinmeniz, operasyonu sürdürebilmeniz ve başarıya ulaştırmanız neredeyse imkansız. Ama böyle olmuyor. MIT bir şekilde Basyoni çiftini yeni bir ambulansla hastaneden çıkarıyor. Gazze ile Mısır'daki Refah sınır kapısının arası 30 kilometre. Göz açıp kapayıncaya kadar bitmesi gereken yol bir türlü bitmiyor. Saatler ilerledikçe Basyoni çiftinin kurtuluş umutları da giderek azalıyor. 5 saat sürüyor bu yolculuk. Tam 5 saat. Yıkılmış yollar, harap olmuş caddeler, daha önce hiç görmedikleri ara sokaklar. Tam kapıya yaklaştıklarında İsrail askerleri ambulansı durduruyor. Basyoni çifti o anı her şeyin bittiğini düşündük diye anlatıyor. Aracın önünde bekliyorlar. İsrail'e ait bir insansız hava aracı onlara doğru iyice yaklaşıp fotoğraflarını çekiyor. Yeniden ambulansa biniyorlar ve sınırdaki Amerikan Sahra Hastanesi'ne gidiyorlar. Dondurucu bir soğuk vardı. Üzerimizde ince bir battaniye ile geceyi geçirdik diyor yaşlı çift. 4. gün Refah sınır kapısına ulaşıyorlar. Zaten öncesinde Türk istihbaratı Mısır istihbaratına da bilgi verdiği için geçiş işlemleri hızla tamamlanıyor. Basyoni çifti film gibi bir operasyonun ardından Gazze'den çıkarılabiliyor. Ama durun, her şey bitmedi. İşin trajikomik kısmını henüz anlatmadık. Videonun başında bahsetmiştik, hatırlıyor musun? Yaşlı çiftin oğlu vatandaşı oldukları Almanya'dan yardım istemiş ama kimse kılını kıpırdatmamıştı. Türk yetkililerle birlikte Alman Büyükelçilik çalışanları da Refah sınır kapısında bekliyor. Amaçları Basyoni çiftini teslim almak.
Belki de Alman siyasilerin bunu ülkelerinde bir zafer olarak anlatmalarının önünü açmak istiyorlar. Neyse ki kimin ne yaptığının herkes tarafından bilindiği bir operasyon bu. Anne babası için elinden geleni yapan oğul Basyoni, yaşananları Almanlar onları almaya çalıştılar ve ısrarcı oldular. Ancak ben arayıp, hayır, her şeyi Türk hükümeti yaptı. Onları çıkaran da, buraya ulaştıran da Türk hükümetidir. Onları buraya, İstanbul'a getireceğiz dedim cümleleriyle anlatıyor. Son yıllarda İsrail ajanlarını Türkiye'nin dört bir yanından toplayan ve Mossad'ın imajına büyük bir çizik atan MİT, en zorlu süreçlerden birinde dünyanın belki de operasyon yapılması en zor bölgelerinden biri olan Gazze'den Alman vatandaşı 2 yaşlı insanı işte böyle kurtarıyor. Mossad çiziyi bu kez kendi evinde yiyor. Siz bu videoyu izlerken Basyoni ailesinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Tek bildiğimiz Gazze'de yaşadıkları tarifsiz acıların ömürleri boyunca onların da peşinden geleceği. Ve belki de bu nedenle bir yanlarının hep eksik, mahzun ve üzgün kalacağı. Gelelim isimsiz kahramanlara. Onlar için hangi iyi dilekleri kullansak yine de içimizdeki o tarifsiz minneti anlatamayacağız. İyi ki varsınız. Kimi zaman ailesinden, kimi zaman sevdiklerinden, kimi zaman sağlığından feragat ederek görev yapan kahramanlara selam olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. MİT'in tek bir kurşun atmadan Gazze'den çıkardığı Filistin kökenli Alman aileyi duydunuz mu? Duyanların detaylar öğrenebileceği, duymayanların gerçekten de şaşıracağı bu olaya az sonra birlikte bakacağız. Ama durun, öncesinde küçük bir uyarı. İstihbarat operasyonları diziler ya da filmlerdeki gibi gerçekleşmez. Havada uçan, sürekli ateş eden ya da